televizyoncu. Arzu Hanım'ı çok iyi tanıyorsunuz siz. Arzu Hanım magazin konusunda da, biliyorsunuz 5 Dakika Magazin isimli gittikçe büyüyen ve bütün ünlülerin artık tanıdığı bir magazin haber portalının sahibi Instagram'da. Arzu Altıntaş'ın haberlerine ben de her gün bakıyorum. Zaman zaman oradan besleniyorum. Hoş geldin Arzu. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Dostlar, sizler beşer onar gelirken ben isterseniz akışımızdan söz edeyim sizlere. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili son 2-3 günde konuştuğumuz konuları Arzu Hanım'ın da değerlendirmesini isteyeceğim kendisinden. Arzu Altıntaş'la konuşacağımız konulardan biri Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili Mustafa Ağdağ'ın söyledikleri. Onur Akay'ın dünkü yayında bazı çok çarpıcı sözleri vardı. Onları soracağım. Bu Mert Demir'le Serenay Sarıkaya'nın son 2-3 gün magazin gündemine damgasını vuran görüntüleri Afra diyorum Arzu Hanım'a onu da soracağım arkadaşlar ve Arzu Hanım'ın özel haberi Arzu Altıntaş'ın Seda Sayan'la Jennifer Lopez arasında bir bağlantı var, bir benzerlik var. Bunu konuşacağız. Seda Sayan'ı konuşacağız ve daha başka konuşacağımız konular da var. Çok sevdiğiniz oyuncu Uras Kaygılaroğlu ile ilgili de bir konumuz var. Simge Sağan'ı konuşacağız. Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlarız. Bir Galatasaraylı olarak Arzu'yu da tebrik ediyorum. Hepimizi. Çok Hepimizi. mutluyuz. Çok mutluyuz ve tabii ki Anneler Gününüzü kutluyoruz. Bütün anneler, anne adayları, anne olmak isteyenler, hepinizin anneler Ve olamayanlar, bir ve köpeğe, bir çiçeğe anne olmuş olanlar. Ne güzel söz. Onu sen de okudun. Bir daha söylesene. Ve anne olamayanlar, anne isteyip de olamayanlar, istemeyip de olamayanlar ama sevgisini bir çiçeğe, bir böceğe, bir hayvana sunan kadınlar çünkü çok doğurgandır ve her şeyi severler. Her şeyi korur kollarlar. Kime sevgisini vermek istiyorsa ona verirler. Hani çok istiyorsa da bir çocuk yapamamışsa da ne bileyim bir çiçeği sevmiş olabilir, büyütmüş olabilir. Bir hayvanı sevmiş, büyütmüş, bağrına basmış olabilir. Bu sebeple tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Özellikle de benim annemin kutlu olsun. Annem çocuk yaşlardan itibaren pişmiş tavuğun başına gelmeyen her şey benim başıma geldiği için hep benim başımdaydı, hep benimle ilgilendi. O yüzden benim annem ve diğer bütün annelerin asla emekleri ödenmez. Anneciğim de izliyor, kız kardeşim de bir anne, 2 tane yavrusu var Batın ve Lara. Onların nezdinde kendi annemin, kız kardeşimin ve bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Şebnemciğimin de Anneler Günü kutlu olsun. Evet, evet. Teşekkür ederim. Şebnem de bizi izliyordur şimdi. Annesinin yanında o da. Anneciğine de çok selamlar buradan. Çok saygılarımı iletiyorum. Kız kardeşine de selamlar. Evet, bütün Anneler Günü bir kere daha kutluyoruz dostlar. Dedikten sonra Uras Kaygılaroğlu'na geçelim istersen. Uras Kaygılaroğlu'nun ilginç bir haberini sen de okudun. 5 Dakika Magazin isimli sayfanda okudum. O Yeraltı dizisinin Bozo karakteri, herkesi korkutan bir mafya liderini oynayan Uras Kaygılaroğlu meğer çocukken bir muhabbet kuşundan çok korkarmış. Anlatsana lütfen. Evet, öyle bir haber girdik. Birçok yerde girdi. Çocukluğunda bir muhabbet kuşuyla ilgili bir şey olmuş. Gelmiş onu gagalamış ve tırmıklamış. O sebeple çok korkuyormuş. Tabii oynadığı rol itibariyle çok enteresan. Hani koskocaman bir mafya lideri ya da günlük hayatında da bir adam kuştan nasıl korkar diye insanoğlu düşünüyor tabii ki. Ama var tabii hani çocukluğumuzda yaşadığımız her şey fobi olarak ya da hobi olarak kalıyor. Demek ki öyle tatsız bir anı yaşamış. Ondan dolayı da bir fobisi kalmış. Benim aklıma ne geldi biliyor musun? Ah Canım Ahmet vardır. 90'ların çok meşhur şarkıcısı. Evet. Bir gün Ahmet gelmişti bana.
kız kardeşim de vardı. Ahmet bir anısını anlatmıştı. O kadar büyük sözlerle anlattı. "Arzucum" dedi, "hayattaki en büyük travmam" dedi, "unutamıyorum" dedi. O birazcık da böyle Theta Healing falan o taraflara çok sever ve yatkındır, yogalar mogalar. Biz de bekliyoruz kız kardeşimle ne oldu diye. Bir tane kuş düşmüş garaja. Kuş ölmüş. Hayattaki en büyük travması buymuş. Biz bayağı gülmüştük Ahmet'e. Yani tabii ki bu da bir travma ama hani diğer travmaların yanında ah canım Ahmet geldi aklıma. Ona da buradan sevgiler. Çok uzun zamandır görmüyorum onu da. Evet, ah canım Ahmet'i ben de çok iyi hatırlıyorum. Sevgiler, selamlar buradan. Uras Kaygılaroğlu şöyle anlatıyor. Dedemin Aliş diye bir muhabbet kuşu vardı. Evde sürekli üzerime doğru geliyordu. Korktuğumu söylüyordum ama kimse beni ciddiye almıyordu. Zorla omuzuma koyuyorlardı. Bir şey de diyemiyordum. Pençeleri falan var. Hoş değildi diyor Uras Kaygılaroğlu. Tarçın mesela bizim muhabbet kuşumuz. Tarçın çok iyi anlaşırdı onunla ve çok severdi. Giderdi yalardı. O da gelirdi Tarçın'ın sırtına konardı. Tarçın onu sırtına konduğunu hissedince gezdirirdi evin içinde. Tarçın da keyif alırdı, kuş da keyif alırdı. Uras Kaygılaroğlu herhalde tırnaklarından onun batar ya pençeleri, ufacık minicik pençeleri böyle Evet. yani herhalde çocuk ondan rahatsız oldu. Çocuk yaşta oluyor böyle korkular değil mi? Evet, evet, evet maalesef. İşte birazcık çocukları hayvanlarla iç içe, korkutmadan, o korkusuna da sahip çıkarak, öğreterek büyütmek gerekiyor. Biz mesela erkek kardeşim, ben ve kız kardeşim hiçbir şeyden korkmayız. Beşikten şu ana kadar hep hayvanımız vardı. Kedi, köpek, kuş. Babam çok büyük bir kuş severdi. Saka kuşları falan beslerdi. Biraz hayvanlarla iç içe büyüyen çocuklar ne alerji hastası oluyorlar, ne hayvandan korkuyorlar. Hiçbir şey olmuyor ama değişik değişik insanlar tabii değişik stillerde yetiştiriyorlar. Benim kuzenlerim var. Arıdan, sinekten bile korkuyor. Eve sinek girsin, üst kattaki komşuyu çağırıyorlar çıkartsınlar diye. Hadi ya. Vallahi çok enteresan. A! Enteresan da, yani üst kattaki komşu eve giren sineği çıkartmaya Gerçekten bu çalışıyorlar. yaşandı Bilal, biliyor musun? Hiç utanmadan üst kattaki komşuyu çağırmışlar, "Gel bunu çıkart." diye. Enteresanlar yani. Biz hiç yani ejderha görsek korkmayız, sevmeye çalışırız. Evet, Seda Sayan'la Jennifer Lopez arasındaki benzeyen yönü, Arzu Altıntaş, konuğum Arzu Altıntaş yazdı bugün. Onun özel haberi. Biraz sonra konuşacağız. Seda Sayan son zamanlarda hep manşetlerde. Zaten 35 yıldır zirvede ama son aylarda atağa kalktı. Vitesi büyüttü Seda Sayan. 2 televizyonda birden program yapıyor. Dergi kapaklarında ve sürekli olarak dijital medyada söylediği çarpıcı sözler yayınlanıyor. Seda Sayan'ı konuşacağız Arzu'yla ama öncelikle ben lütfen yayınımıza beğen yapmanızı rica ediyorum. Sizlerin bizi beğenerek, beğen yaparak, hype yaparak izlemeniz çok önemli bizler için ve abone olmadan izleyen dostların abone olmasını rica ediyorum arkadaşlar. Abone olmanız da bizim yayınımızı, bizim kanalımızı büyümesi anlamında önemli ve algoritmanın bize daha olumlu bakması anlamında önemli. Bizlerin yayınını, büyümesini, daha güzel, yayınlar yapmamızı arzu ediyorsanız bize destek olun lütfen arkadaşlar. Bunu söyledikten sonra son zamanlardaki, özel, röportajımız bu kanalda Mustafa Ağdağ ile yaptığımız röportaj çok ses getirdi. Eee İzledim ben de. Evet, teşekkür ederim. Çok ses getirdi. Mustafa A da, birlikte de çalıştım ben Söylemezsem Olmaz programında Mustafa. Son yıllarda en başarılı magazin muhabiri. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le en çok röportaj yapan, gazeteci kendisi. Eee, Onun röportajıyla ilgili, eee onunla ilgili yaptığımız videoyla, çektiğimiz videoyla, yayınla ilgili Twitter'da ve YouTube'da, pek çok olumlu, yansıma var. Bu da güzel bir şey. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sevenler, Mustafa'nın söylediklerinden bazı şeyler çıkarmaya çalışıyorlar ve, çeşitli sorular soruyorlar.
adeta bir forum ortamı yaratıyorlar. Ne demek istedi? Şimdi, Mustafa Havalimanı muhabirlerinin bilgiyi kimlerden aldın? Herkesin merak ettiği konu. Havalimanı muhabirleri geleni gideni kimden öğreniyor? Yahu nasıl orada oluyor? Serenay Sarıkaya gelirken Mustafa Ağda orada. Hande Erçel gelirken orada. Afra Saraçoğlu gelirken orada. Mustafa'ya bunu sorduğumda bunun büyüsel bir şekilde değil, iç bağlantılar ve araştırma çalışmaları yoluyla elde ettiklerini söyledi. Uçuşlar çoğu zaman 2 veya 3 gün önceden bilinir. Bilgi havalimanı çalışanlarından, yakınlarından, personelden, arkadaşlardan, kafeteryalardan, güvenlikten ve benzeri kaynaklardan gelebilir. Şunun için söylüyorum, diyorsunuz ki bu oyuncularla röportaj yapıldığı zaman PR bu, PR. Bu gazeteciye bir de para vermişler. Oraya çağırmışlar. O da orada reklamlarını yapmak için orada filan diye söylüyorsunuz ya. Burada Mustafa'nın aslında bu konuyu kendisini savunuyor, izah ediyor. Röportaj almak için biz diyor saatlerce bekliyoruz havalimanında. Bazen çok uzun nöbetler oluyor. Bazen rötar yapıyor. Birkaç kelime almak için büyük çaba sarf ediyoruz. Ayrıca ünlülerin yakınlarından bilgi almak için duygusal olarak istismar etmiyoruz onları veya manipüle etmiyoruz diyor. Özellikle Mustafa bu konuda çok temiz arkadaşlar. Zaten öyle olmasa ünlüler ona röportaj vermezler. Ve Mustafa hem Afra Saraçoğlu'yla hem Mert Ramazan Demir'le röportaj boyunca ikisine karşı büyük sevgi ve saygı duyduğunu çok net bir şekilde ortaya koydu benimle olan. Sen izledin tabii. Bu havalimanına muhabirlerin, ünlülerin gelişini haber alıp orada olması konusunda senin içine şimdiye kadar böyle bir kuşku düşmüş müydü? Sen neyin ne olduğunu çok iyi biliyorsun tabii ki medyanın merkezinde olduğun için yıllardır ama o kadar çok sosyal medyada muhabir arkadaşlar itham edildi ki sen bu konuda hiç böyle tereddüte düştün mü? Hiç düşmedim çünkü olayın işleyişini çok iyi biliyorum. Şimdi Afra ve Mert gibi A+ oyuncu, A+ sanatçıysa zaten hiç haber vermeye gerek duymuyor. Bilakis muhabirler ne zaman gidecek, ne yapacak, nerede olacak bunu öğrenmek için çaba gösteriyorlar. Ama haber verdirenler var mı? Var. B klas dediğimiz sanatçı ya da oyuncularda. Böyle bir menajerleri falan çıtlatıyor. Atıyorum Arzu Altıntaş saat 2'de havalimanında olacak, yanında da şu olabilir gibi çıtlatıyorlar. Ama A+'da hiçbir zaman böyle bir şey görmedik. Genelde muhabirlerin orada bir kontağı olur, kontaklarından haber yağar. Haber yağdığı için de giderler, beklerler ve çekerler. Yani Mustafa da ağzıyla söyledi. 5 saat, 6 saat beklediğim oluyor. Demek ki uçuş saatini söylüyorlar. Öncesinde ya erken gelir ya geç gider bir şey olmasın diye gidiyor ve bekliyor. Benim hiç içime öyle kuşku düşmedi, düşmez de ama insanlarımız genel olarak artık hiçbir şeye inanmıyorlar. Her şeyin altında bir şey arıyorlar. O yüzden biz ne söylesek boş. Ben Mert gibi, Afra gibi onların segmentinde oyuncuların asla ve kata basına haber verdiklerini düşünmüyorum. Basının bilakis oradaki kontaklarıyla onların peşinde olduğunu düşünüyorum. Evet. Eee Sen tabii sektörün içinde olduğun için herkesin izlediği gibi biz gazeteciler işimizle ilgili videoları, işimizle ilgili haberleri herkesin izlediği gibi, herkesin okuduğu gibi okumayız. Önüne arkasına bakarız. O videoların ne anlama geldiğini, kimin tarafından çekildiğini, çekerken çevrede neler olduğunu falan hepsini gözlemleriz, değerlendiririz. Öncesini sonrasını kendi tecrübemize dayanarak sorgularız. Arzu da bunu söylemek istiyor. O yüzden biz gazeteciler, televizyoncular işimizle ilgili konularda daha başka değerlendiririz. Konuları daha başka değerlendiririz. Evet, fakat toplumun bu konudaki sorularına cevap verme anlamında Mustafa'nın söyledikleri yerinde oldu. Mustafa bir de Mert Ramazan Demir'le ve Afra Saraçoğlu'yla ilgili Mustafa'nın izlenimlerini, onların karakteri, Mustafa'da bıraktığı, karakterlerinin Mustafa'da bıraktığı iz, etki. Bunu öğrenmek için kendisiyle soru cevap oyunu gibi böyle küçük küçük sorular sordum, cevaplar aldım. Ona Bir dayanarak soruda çok zorlandı Mustafa, izledim.
Evet, evet, zorlandığı soru oldu. Eee, genelde onlar hakkında şunları söyledi: alçak gönüllü, nazik ve samimi kişiler, çalışanlara, muhabirlere ve asistanlara çok iyi davranırlar. Onları asla sahte veya manipülatif olarak hissetmediğini söyledi. Kameralar önünde, konuşmadıklarında çoğu zaman sözleşmeleri veya, prodüksiyonları buna izin vermediği içindir dedi. Bu bizim yıllardır savunduğumuz, bir gerçek. Mustafa da, bunu bizzat röportaj yapan bir muhabir olarak söylüyor. Afra hatta doğum gününde muhabirlere pasta ve çay gönderdi diye de altını çizdi. Afra'nın sıcaklığını anlatırken. Bu Afra çay gönderdi olayını sosyal medyada antiler öyle büyütmüşler ki, öyle bir kullanıyorlar ki hem Afra'nın aleyhinde hem, Mustafa gibi muhabirlerin aleyhinde. İşte size çay gönderir, Afra sizi yönetir, bir çaya tav olursunuz filan gibi böyle saçma sapan, Allah Allah, evet, görmedim. evet, saçma sapan böyle, şeyler, yönler. Valla öyle düşünen bir çaya tav olan insandır. Yani hakikaten ben artık bu linçlerden, insanların laf sokmasından inanılmaz sıkıldım. Niye çaya tav olsunlar? Bu bizim kültürümüzde bir nezakettir. Kapıdan geçene bile çay ikram ederiz. Bravo. Enteresan bir bakış açısı ya. Takmak isteyen her şeye takıyor. Bravo, çok güzel söyledin. Şunu çok ısrarla vurguladı Mustafa, "Egoist değiller." dedi, "Bencil değiller." dedi. Mert'i neşeli, şakacı, sıcakkanlı, eee, bazen ciddiye alınmış gibi görünür, ciddi gibi, ciddi bir insan gibi, çok ciddi bir insan gibi dışarıya yansıtır. Ama, aslında içinde bir çocuk vardır'a getirdi. Eğlencelidir demeye getirdi Mustafa ile ilgili. Aralarındaki bazı esprileri de anlattı. Afra hakkında ise doğal olduğunu, çok doğal olduğunu, hiç yüzeysel olmadığını, kameralar kapalıyken daha şefkatli olduğunu, ve onu asla bir diva gibi davranırken görmediğini, söyledi. Çok olumlu bahsetti. Eee, Mert ve Afra'nın kibirli oldukları veya yıldız olduklarını sandıkları yönündeki herhangi bir söylenti, yalanlıyor. Yani onlar, bir star gibi davranmıyorlar, bir kibir abidesi gibi değiller dedi. Ben kameralar kapalıyken daha şefkatli olmasını, daha sıcak olmasına Afra'nın, bunu Mustafa'nın böyle söylemesine hakikaten şaşırdım. Genellikle kameralar kapalıyken, starlar hemen yüzleri düşer, bilirsin sen de. Ünlüler hemen yüzleri düşer. Yani o konudan çıkarlar. O ortamdalardır ama oradan uzaklaşırlar kafaca filan, değil mi? Kendi dünyalarına, şey yapar. Benim, çalıştığım Türkiye'nin en büyük starlarından biri vardı. Herkes bayılıyor ama. Kameralar açıkken canım ciğerim, bir gün bir çaycı gelmişti yanına. Resim çektirelim mi diye, kamera kapanmıştı. "Git, git, git, git şimdi başımdan, şimdi çektiremem." falan diye bir ötelemişti. O zaman da çok küçüktüm. Hayatımın ilk şokunu, insanların o iki yüzünü ancak o zaman görmüştüm, çok küçük yaşlarımda. Sen çok şeye şahit oldun. Bazen bana anlatıyorsun. Şimdi burada tabii söylemeyeceğim neyi anlattığını ama bazen bana Aman. anla anlatıyorsun. Hakikaten ben de yıllardır bu işi yapıyorum, yarım asırdır. Ben bile şaşırıyorum senin bazı anlattıklarına. Ya, bu Ben kadar bir de o nasıl olur diye. çaycıya 3 gün üzüldüm. İçim kan ağladı. O yüzündeki ifadeyi hiç unutamadım. Ne yaptım ettim, onun resimlerinden bir tane imzalı buldum. Gönderdim ona yani. O kadar üzülmüştüm onun hâline, tavrına. Canım benim. Nelly Manzano değil mi arkadaşlar? Işık karşıda, evet, Nelly Manzano. Hola Nelly Arjantin, desde Argentina. Sana selam veriyor, bana selam veriyor. Arjantin'den. Selamlar. Nelly de burada ve Arjantin'den, diğer ülkelerden pek çok dost burada bizi izleyen, canlı yayınımızı. Türkiye'den birçok arkadaşımız burada. Hepsine selam olsun. Osman selamlar. Dilso selamlar. Andorra'dan demin gördüğüm arkadaşımız, dostumuz Andorra'dan, bir arkadaşımız vardı. O da burada. Ona da selam olsun. Bütün dostlara selam olsun, arkadaşlar. Lütfen beğen yaparak izlerseniz, eğer beğeniyorsanız mutlu oluruz ve abone olmadan izleyen arkadaşlar abone olurlarsa bizi sevindirirler. Eee
Bir de şu Mustafa'nın anlattıklarından ııı, herkesin, mutlu olduğu herhâlde Afra'yı ve Mert'i sevenlerin, bir ayrıntı daha vardı, çarpıcı bir şey. Afra ve Mert'in birbirine çok saygılı olduklarını, birbirleri hakkında ben, mesela Afra'yla diyor konuşurken Mert'i soruyorum diyor. Yani Mert'le ilgili arkadaşlığınız devam ediyor mu filan diye soruyorum diyor. Orada hani vereceği cevaptan çok yani konuyu kapatmıyor diyor. Hani bana bunu sorma demiyor diyor. Bir cevap veriyor diyor. Afra'ya sorduğum zaman da Mert'le ilgili Mert'e Afra'yı sorduğum zaman da Mert Afra ile ilgili konuyu kapatmıyor diyor. Yani, aralarında Mustafa'ya göre Herhangi bir kırgınlık vesaire olmadığını Evet, söylemişti. Hâlâ birbirlerine saygılı olduklarını söylemişti. evet, ya, ilişkileri yok şu anda, aşk ilişkileri yok ama birbirlerinden nefret etmiyorlar. Birbirlerini özlediklerini hissediyorum ikisiyle de konuştuğumda diyor. Ama kim bilebilir aşk olmadığını? Şimdi hepimiz bu piyasadayız ve biliyoruz. Başka bir projede her ikisi de, ikisinin aşkı olması ve medyada görünmesi 2 projeye de zarar verebilir. Bunu unutmuyoruz, değil mi? Yani, şu anda Afra'nın, partneri Kenan İmirzalıoğlu, Mert'in partneri de kızı unuttum, o. Şimdi her ikisinin de ilişkisi olması 2 dizi açısından da büyük handikap olur. Dolayısıyla var olan ilişkilerini de saklıyor olabilirler yani. Çünkü genelde hep böyledir. Dizi başladığında başka partnerler varsa göstermeyin, izleyicinin kafası karışmasın derler. Yani, Onur Akay da senin gibi düşünüyor. Onur Akay da senin gibi düşünüyor. Mustafa'nın tersine. Mustafa tabii onlarla röportaj yapan, muhabir, onlarla sık sık karşılaşan muhabir arkadaşımız, en çok röportaj yapan kişi de olsa, özellerini, bu derece özellerini bilemeyebilir. Çünkü evlerine gittikleri zaman kimse ne olduğunu bilmez ama, eee, Onur Akay da mesela onun Afra'nın özellikle çevresine çok yakın. Annesiyle kapı komşusu neredeyse Akçay'da. Annesinin bütün çevresini, annesinin kız arkadaşlarını falan hepsini çok iyi tanıyor. Eee, Afra'yla da telefonla görüşüyor. Eee, Bize de bilgiler geliyor ve sen de bir televizyoncu, gazeteci olarak, yorumluyorsun, düşündüğünü söylüyorsun. Örtüşüyor yani, örtüşüyor. Fakat Arzu, takdir edersin ki insanlar, eee somut bir şey görmek istiyor. Bir fotoğraf, bir video görmek istiyorlar ve bunu göremedikleri zaman antilerin sesi yükseliyor. "Ya," diyorlar, işte, 2 sene oldu, 1,5 sene oldu, yan yana bir fotoğraflarını, bir videolarını görmedik. Bu nasıl aşk? Böyle aşk mı olur yani? Bir kere bile mi, çekilmediler? Her yerde, eli kameralı, eli videolu insanlar dolaşıyor. Onların hayranları dolaşıyor. Görseler çekecekler. Fakat tam burada şunu söylemem lazım. Eee, Bu yaz Afra Saraçoğlu'yla Mert Ramazan Demir'in bir projede bir araya gelme ihtimalleri çok büyük. Bu konuda geçen sene, bir sinema filmi düşünülüyordu OGM'nin çekeceği. Olmadı geçen sene. Bu sene bunun olma ihtimali oldukça fazla. Dün Onur Akay da bahsetti yayında. Hiçbir yerde insanların karşısına çıkmasalar bu, sinema filminin setinden de olsa birlikte bir fotoğrafları gelecek en azından diye düşünüyorum. Bu proje olur mu sence? Bence olur çünkü yapımcılar da gördü. Her ikisi de ayrı ayrı istenilen o büyük ivmeyi yakalayamadılar. Çok iyi bir partner olmuşlardı. Genelde geçmişe de baktığımızda bu kadar iyi partner olduğunda birbirlerine bu kadar match olup yakıştıklarında çok kolay ayrılmazlar. Bir anda ayrıldılar dizisel olarak. Yani yapımcıların her ikisini de aynı dizide elinde tutması gerekiyordu. Çünkü gerçekten çok yakıştılar. Bütün yapımcılar da bunu görmüştür. Ayrı ayrı her ikisinin de ışığından faydalanmak istediler ama çok umdukları gibi olmadı. Bence yeni bir projede birleştirirler diye düşünüyorum. Çünkü geçmişe de baktığımızda mesela Tarık Akan, Filiz Akın var 40 tane filmi. Ya bunun da öyle olması gerekiyordu çünkü çok iyi partner oldular birbirlerine.
Çok iyi bir partner oldular. Doğru söylüyorsun. Bir sinema filmi yaparlarsa, dijitalde de yayınlansa, sinema salonunda da yayınlansa çok büyük iş yapar. Ki yani bu projeyi yapmak onların menfaatine zaten. Kariyerleri açısından Hı hı. onlar için çok iyi olur. Kim bilebilir ilişki olmadığını Afra ile Mert arasında dedi Arzu. Ben de hemen notumu aldım. Poyraz'ı biraz sonra konuşacağız. Poyraz Yosmaoğlu ile ilgili Mustafa'nın söyledikleri, Onur Akay'ın söyledikleri gündemdeki konuşulanlar ve bu konuda Arzu Altıntaş'ın düşüncesini biraz sonra konuşacağız arkadaşlar ama Arzu Altıntaş'ın çok çarpıcı ilginç bir haberi vardı. Seda Sayan'la ilgili sen anlat lütfen Arzu. Seda Sayan dün akşam yine bir sahnesindeydi. Bir sahne gerçekleştirdi. O sahnesinde yine ben çorap kadınıyım dedi ve bacaklarını gösterdi. Ben de bacağı görünce direkt jetonum düştü. Jennifer Lopez'in ve dünya starlarının sahnelerinde kullandıkları çok özel bir çorap var. Amerika'da ve birçok ülkede satılıyor. O çoraptan almış. O çorabın özelliği böyle çok kusursuz, var olan bütün kusurları da gizleyen şahane ötesi bir çorap. Onunla birlikte bacağını gösterince aslında herkes Seda Sayan'ın sahnesi diye girmişti haberi. Ben de çorap detayıyla çorabın Jennifer Lopez'in çorabı olduğunu, Jennifer Lopez'in o taş gibi vücudu, işte sahnedeki o şahane görselliğinin sebebi o çoraptır ki kendi de güzel ama o çorap pürüzsüzlük veriyor. O çorabı giydiğini söyledim ve öyle bir haber yaptım. Seda Hanım da paylaşmış sağ olsun storiesinde ama diğer kısımda da galiba paylaşmış. Bakalım şimdi Türkiye'de kimler giyecek bu çorabı? Kimler giyiyor? Daha önce de Ajda Pekkan giyiyordu diye düşünüyorum ama bu çoraptan değil. Bu çorabın benzerini giyiyordu Avrupa'dan alıp. Bakalım bu çoraptan sonra sırada kimler var? Bence çok moda olacak. Önümüzde yaz pişecekler herhalde bu çorapla. Çünkü onun materyali çok kalın. Tayta yakın, daha şeffaf ama inanılmaz güzel gösteren bir çorap. Benim de var o çoraptan. Öyle mi? Seda Sayan onu Amerika'dan aldı değil mi? Evet, muhtemelen en son Amerika'ya gitmişti. Oradan almıştır. Seda Sayan'ın zaten hem Las Vegas'ta hem de Miami'de evi var. Ee, Las Vegas'ta çok güzel bir şehir. Bir Evet. eğlence kenti, kumar kenti. Oradaki komşuları, evinin olduğu komşuları ultra lüks, dünyada tanınan alt katı, üst katı, siyaset yapanlar, ünlüler vesaire acayip bir yerde bir evi var. Aynen öyle. Aynen öyle. Her yazda tatilde gidiyor mutlaka Amerika'ya Seda Sayan ve Seda Sayan yaptıklarıyla da çalışmalarıyla da level atladı. Zaten zirvedeydi ama zirvenin de üzerine çıktı ve zirvede tek başına şu anda. Herkesten çok fazla gündemde, herkesten çok fazla konuşuluyor. Bir ünlü bir yerde bir ekranda konuştuğu zaman ya da bir röportaj konuk olup da konuştuğu zaman bir programa bir videosu girer ya da girmez. Yani orada söylediği sivri bir laf, bir çarpıcı bir laf, bir polemik filan olursa. Ama Seda Sayan'ın katıldığı programlardan ya da kendi programında söylediklerinden video seçmekte hangisini seçelim, bunu mu seçelim, bunu mu seçelim? İkisini birden yayınlıyoruz bazen. Tarumar etti bizi, tarumar. Tarumar etti. Seda Sayan'ın hızına yetişemiyor medya. Yani hakikaten bir eskiden olsa bir gazeteye genel yayın müdürü olabilecek kapasitede bu işi çok iyi bilen, medyayı yönetmeyi, medyanın neyi manşet yapacağını çok iyi bilen bu işte yetkin bir kişi. Zaten yıllardır da televizyon programını aslında programların yapımcısı, yönetmeni falan var ama her şeyi o aslında. Sen de çok iyi biliyorsun. Tabii canım. Her Her şey şeyin o. içerisindedir, her şeye o karar verir. Evet, yapımı da o yönlendirir, production'ı da o yönlendirir. Simge Sağan demiş ki, ayrılıklarımı çok klas yaşarım. Ayrılıklar klas yaşanır mı ya? İlişkiler konusunda artık çok daha net bir çizgideyim. Yani insanlar, ünlüler kendilerini çok böyle parıltılı göstermek için ne söyleyeceklerini bazen yani burada ayrılıklarımı çok klas bu başka türlü anlatılır bu. Ben ayrıldıktan sonra
hiç üzülmek istemem ayrılırken. Karşımdakini de üzmem filan de diyebilir. İlla o klas, illa o şey zirve, parıltı, star bunları hep sokuşturacaklar cümlelere. İlişkinin yürümediğini anlayınca sessizce uzaklaşırım. Geçmişte böyle değildi, hep gürültülü olurdu ayrılıklar, kötü biterdi. Kavga ederek bitirmek bana hiç iyi gelmiyor. Neyi değişmiş olabilir sence? Yani neden böyle hep kavga ederek ayrılırken şimdi klas seviyesine, A+ seviyeye oldu mu Simge? A+, daha en çok, sen en çok zirve. Neden böyle? Ya çok kavga etmiştir, çok yorulmuştur. O kavgalardan eline bir şey Sen de geçmemiştir. az değilsin ya. Ama öyle demiş, Ya eskiden daha gürültülü ayrılıyordum demiş. Artık hani o kadar patırtı, gürültü bir noktada 40'tan sonra bir vakurluk geliyor insanlara. Ya o sebepledir ya da artık ne bileyim o kavgaya değer bir şey görmüyor olabilir. Ama bu genel bir karakterdir. Mesela aslında ben söylediklerine katılıyorum. Benim de etrafımda çok arkadaşım ya da gördüklerim var. O kadar çirkin ayrılıyorlar ki yani bir daha o adamın ya da o kadının yüzüne bakmayacak derecede çirkinlikler birbirlerine yapıyorlar. kötü. Küfürler, Of, beddualar, of. ahlar, onlar bunlar çok zor yani. Ben çok sessizleşirim. Aynı onun söylediği gibi çok klas giderim. Benim de en kötü huyum ağzımı dahi açmam yani. Ama bu benim karakterim. Yani ben kavgayı sevmiyorum, hırgürü sevmiyorum. O ana kadar konuştuysam o dakikadan sonra konuşmayı sevmiyorum. Ama işte dediğim gibi kadınlar ya çok kavgalı, gürültülü ayrılırlar ya da çok sessiz. Ama burada kafayı karıştıran önceden çok kavgalı ayrıldığını söylüyor. Sonra o mertebeye ulaşıp sessizce gittiğini söylüyor. Bence kavgalı ayrılmalarında çok yorulmuştur. Eline de bir şey geçmemiştir. Artık şimdi sessizce gitmeyi yeğlemiştir. Ama en güzeli gerçekten klas olmak. Yani ben mesela eski erkek arkadaşlarımın hepsiyle inanılmaz arkadaş ve dostum yani. Hiç böyle millet diyor ya kanlı bıçaklı görüşmüyorsun. Hiç öyle bir şey yok. Yani bir şey yaşanır, biter, yoluna devam edersin. Hemen değil ama bir müddet sonra arkadaşım olarak onlar benim hayatımda yer alırlar yani. Hatta Ne benim bir güzel. eski sevgilim var. Herkes şok geçiriyor. O kadar birbirimizi seviyoruz ki, o kadar iyi arkadaşız ki üçlü bir arkadaş grubumuz var. Bahri abicim vardı, rahmetli oldu. Ondan sonra Aa, inanılmaz böyle hani artık ilişki bitmiş, duygun bitmiş, düşman olmanın hiçbir gereği yok yani. ne güzel. Şey derler, yani, eski aşktan arkadaş olmaz, kanka olmaz derler ama olabilir, niye olmasın ya? Niye olmasın? Duygun bittiyse, ya şimdi içinde bir duygu varsa Olmaz. evet olmaz. Hemen değil. Bugün ayrıldık, yarın benim arkadaşım değil. Araya bir zaman koyuyorum. O zaman yaraları sardıktan sonra ona karşı işte hıncın, öfken ya da içinde taşıdığın duygu neyse o bittikten sonra olabilirsin. Niye olmayasın ki? En iyi tanıdığın insan yani. Neden arkadaşın olmasın? Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Eee, şimdi, şimdi Ezgi Mola. Ya Ezgi Mola ağzı kulaklarında katıldığı Melis İşiten'in YouTube programına katıldı. Ağzı kulaklarında bir şekilde tır şoförlüğünü çok sevdiğini, bayıldığını, ya oyuncu olmasaydım tır şoförü olurdum diyecek kadar. Kullanması çok zevkli ve tır ehliyeti almış. Yetmemiş, onların arkasındaki römorklar kendi anlatıyor. 200 kilodan ağır olursa taşımak yükü yine bir ehliyet gerekiyor, artı bir ehliyet gerekiyor. Onun sınavına da girdim diyor. Ve tır kullandım, tırla drift yaptım. 15 saat tır kullanmayı çok isterim. Devamlı. Şimdi diyor kamyon ve otobüs ehliyeti de almak istiyorum diyor. Nedir bu? Ne diyorsun ya? Bu Ezgi Mola çok iyi bir oyuncu, çok sevilen bir oyuncu ama kafası nerede bak? Ne gerek sence bu? Niye böyle yapıyor? Ben de severim. O yüzden ben Neyi Ezgi Mola seversin? büyük araç. Böyle bir direksiyon bunu sever mi? Hakikaten böyle çevir. Zor Evet, değil mi benim ya? çok büyük bir aracım vardı. Tıra yakın, bayağı o zamanlar modaydı. Mesela onu kullanmayı çok seviyordum. Direksiyonu falan o araçların çok daha ağır.
güven ihtiyacı, yani güven veriyordu sana ve mesela trafikte onunla görenler genelde kadınlara huzur vermezler ya, o arabayla ödleri kopuyordu. Çünkü gidiyordum, önünde kocaman bir demir vardı ve arkada da bir hamleyle böyle artık beni korkutamıyorlardı. Önlerine yanaşıyordum ya da arkalarına yanaşıp ödü kopuyorlardı bu kocaman araç bizi ezer diye. Bence biz kadınları çok artık trafikte cinnet geçirttirdikleri için erkekler, hani onlar yapamaz, onlar edemez, onlar şöyle, onlar böyle diye kadına güç veriyor olabilir ama ben tırla gitmek ister miyim? Uzun yola gitmek istemem. Sıkıntıdan çatlarım yani. Çok uzun, öyle 15 saat kullanmak istemem. Ama 1 saat kullanmak isterim. Güven veriyor çünkü. Trafikte de bizi sinir hastası edenlerin birazcık böyle tamponlarına dokunmak maksadıyla gayet güzel olabilir her kadının tır kullanması. Evet, aslında, erkek kadın arasında bu anlamda bir fark olmaması lazım. Yani, erkeklerin yaptığı pek çok işi kadınlar da yapıyor artık günümüzde. Hatırla bundan 15-20 sene evvel pilot koltuğunda kadın anons gelince önce bir şaşırırdık. Eee, Pilot koltuğu uçakta şaşırdık ama şimdi artık o kadar alıştık ki kadın pilotlarla uçmaya. Eskiden acaba filan böyle bir endişe filan, sonra bunun böyle bir endişe taşımanın bir mantığı olmadığını kabul ettik. Biraz zor oldu ama yavaş yavaş itiraf ediyorum kabul ettik. Neden biliyor musun? Bu yani, kadınlar mesela bir böcek gördüklerinde "Ay!" filan kaçarlar orada hani filan. Ya ne olacak yani? Kaçmaya, çığlık atmaya falan uçak şey yaparken bir tehlike olsa, bir şey olsa o akıllı alet zaten her şeyi biliyor. Kurtarır uçak kendini ama kadın pilot paniklerse acaba filan o zaman ne olur? Yani ne yapar? Nasıl ona hükmedecek filan gibi böyle sorular insana gelip gidiyordu hep o zamanlar. Sonra bunun mantıksız olduğunu idrak etmeye başladık yavaş yavaş ve şimdi doğal karşılıyoruz. Kadınlar küçük şeylerden korkarlar, böcek gibi. Fakat kadınlar büyük şeylerden hiçbir zaman korkmazlar. Mesela doğum yapmaktan, mesela uçak kullanmaktan. Dünyadaki hep zor işleri kadınlar üstlenmiştir. Dolayısıyla korkmazlar. Evet, bir böcek bizi korkutabilir ama daha büyük, daha böyle komplike bir şey gerektiren hiçbir şey bizi korkutmaz yani. Düşün, yani bir kadın doğum yapıyor, uçağı mı kullanamayacak? Kullanır yani. O da çok zor doğum yapmak. O da çok zor. Ha şu, erkekler mekanik anlamda daha zekiler. Kafaları çok çalışıyor o işlere. Ama pilotlar da, ya kadın pilotlar da orada eğitildikleri için o konuda çok başarılılar. Ben mesela bir mekanikte ben bildiğin zihinsel engelli gibiyim. Hiç kafam çalışmaz. Ben mesela yapamazdım. Hepsini bir kere F-16'nın içine binmiştim, inanamamıştım. Bir kere çok sakarım, 50.000 tane tuş var, havadayken kendimi fırlatırım falan. Benim öyle bir yeteneğim asla olamaz. Ama kendini o yönde geliştiren çok kadın var. Onlara da helal olsun. Bir tane öyle pilot kadın görmüştüm, ismini unuttum. Çok güzel, çok tatlı. Aynı benim dediğim. Trafikte adam gelmiş, tamponuna yapışmış. Kadın diyor ki ben uçak kullanıyorum diyor. Geldi diyor, tamponumdan beni sıkıştırıyor diyor. Videoya almıştı. Böyleler erkekler. Her şeyi onlar yapar, her şeyi onlar bilir. Bazıları tabii, tüm erkekler değil. Maalesef böyle. Kadınlar F-16 kullanıyor, savaş uçaklarını kullanıyorlar. O savaş makinalarını kullanıyorlar. Düşün, savaşa girebilecek kadar güveniyor onlara devletleri, onları savaşa sokacak kadar. Yani Tabii Sabiha Gökçen ilk kadın pilotumuz yani. tabii savaş pilotumuz, ilk kadın pilotumuz aynı zamanda. Hem de savaş uçağı kullanmıştı ve operasyonlara da girdiği biliniyor. Evet, peki bu Serenay Sarıkaya ile Mert Demir hakkında görüyorsun son günlerdeki o samimi paylaşımlarını filan. Sen eskiden dediğim yani bu ilişki 3 senedir sürüyor ya, ilk zamanlarda o PR söylentilerine inanıyor muydun? Bugünkü düşüncen ne? Çok kafam karışık. Başta evet, PR mı acaba diye hepimiz düşünmüştük. Nedense Mert'le Serenay'ı yan yana getiremedik. Kafamız almadı. Ama geçen günkü son görüntüler çok alev alev, ateş ateşti. Niye onları hala benim beynim tam oturtamıyor? Neden öyle bilmiyorum yani sebebini. Ya, ben çok PR tarafındaydım işin. Hep öyle düşünüyordum. Çünkü videoların bazıları, evet, şimdi start filan
diyor birisi. Yürümeye başlıyor Mert'in kolunda. Biz görünce anlıyoruz nasıl, neyi nasıl çekildiğini filan. Yani bazıları kurguydu ama sonra giderek bu ya 3 sene PR olmaz ya. 3 sene yani sonra giderek sahici olduğunu görmeye başladık. Acaba PR olarak başladılar da bunlar sonradan birbirlerine gerçek anlamda aşık mı oldular? Öyle olduğu da gerçek galiba. Eee, O dans videosu neydi önceki akşam izlediğimiz? Çok güzeldi, aşkı hatırlattı bize. İnanılmaz tatlı değil miydi video? Bayıldım ben. 50 kere falan izlemişimdir. Bak şu lafın çok güzel, bize aşkı hatırlattı. Magazin dünyasında son 1 ayda evveliyatını şimdi hatırlamıyorum, gördüğüm gerçek bir aşk videosu. Yani, hakikaten öyleydi yani. Evet, gözlerine bakışı, o dans edişi, Serenay'ın orada hareketleri, Mert'in öyle inanılmaz tatlı bir videoydu. Allah herkese öyle aşk nasip etsin. Çok 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 güzeldi. Sonra, bir gün sonra Nişantaşı'nda görüntüleniyorlar. Bir güzellik merkezinden çıkarken Hı yine, hı. yine el ele. Kızım Rumeli Hisarı'nda oturuyor. "Baba buraya ev bakmaya geldiler." demişti bana. Aylar önce, 7-8 ay oldu. Geçen yaz belki daha fazla oldu, evet. Mert, Demir'le Serenay Sarıkaya el ele Rumeli Hisarı'nda, ev geziyorlar. Emlakçı söylemiş kızıma. Yani bir birliktelik var, evet. Ve ne demişti Serenay? Serenay mı demişti, Mert mi demişti? Her sabah Mert dedi, Mert demin söyledi. Her sabah Serenay Sarıkaya'ya, bir demet çiçek, papatya galiba, bir de kahve götürüyormuş evine. Evet ya, çok tatlı değil mi? Evet. Hatırladın değil mi? Evet, evet. Yani kahve kısmı ve çiçek kısmı inanılmaz güzeldi her sabah. Yani, buradan da çok gerçek aşk olduğunu görüyoruz. Yani bir sabah yaparsın, hadi 5 sabah, 10 sabah, 3 ay, 5 ay da böyle senelerce bunu yapmazsın yani. Çok, eski zamanda alıştığımız aşklara benzemiyor mu izlediğimiz 50'ler, 60'lar, 70'ler, 80'ler hatta 90'lardaki aşklar gibi. Hani aşk kavramı günümüzde çok tüketildi. Artık içi çok boşaldı ama bize o gerçek aşkı hatırlatıyorlar. O yüzden de çok kıymetli ve çok tatlı buluyorum ben her ikisini. Belki tekrar insanlarda aşk ne demektir o canlanabilir. Aşka gerçek değeri vermeyi baka baka, göre göre öğrenebilirler diye düşünüyorum. Her sabah çiçek götürmesini hadi bir yerde anlayabiliyorum da kahve götürmesi, yani bu çok çarpıcı geldi. Bir aşkı, bir ilişkiyi anlatmak için o kadar güzel bir, şey ki bu, cümle ki her sabah çiçek götürüyorum ve kahve götürüyorum. O kahvenin kokusu, o nefis koku, o kahve kokusu, gerçek, çekirdekten çekilmiş kahvenin kokusu. Almanya'da, İngiltere'de filan biliyorsun insanlar işe giderken o kafe shop'larda otururlar o yüksek, şeylerde, Taburelerde. taburelerde otururlar. Bir kruvasan, bir bardak, kahve içerler ve o kahvenin kokusu caddeye yayılır. Onların oturduğu kafelerden, şeylerden, caddeye yayılır açık kapılardan, pencerelerden filan. O koku insanın burnuna öyle bir hoş gelir ki, evlerde de kahve yaptığımız zaman keza mutfaktan eve yayılır. Aşkın kokusu var mı sence? Kahvenin kokusu tamam da aşkın kokusu sevdiğin erkeğin ya da kadının kokusu mudur sence? Ondan önce ben şunu söylemek istiyorum. Birine, yani bir erkeğin bir kadına çiçekten öte böyle bir gıda maddesi, kahve, sevdiği bir tatlıyı falan alması bana çok ilahi bir aşk, ilahi bir güç gibi geliyor. Nedense bu benim beynimde böyle. Hani çiçekten ziyade atıyorum sabahları ben de kahvesiz ayılamam. O kahvenin gelmesi çok inanılmaz iyi ve tatlı bir durum gibi geliyor bana. Aşkın kokusu var mı? Vardır bence. Çünkü koku çok hafızada yer eden bir şey. Yani insanlar birbirlerini hep kokuyla, parfümleriyle vs.'yle hatırlarlar. Bence vardır yani. Hani ayrıldığında da mesela işte gidiyorsun sevgilinin tişörtünü koklayanlar var, işte terliğine bakanlar var, yattığı yatağın çarşafını değiştirmeyen arkadaşlarım var benim. O yüzden demek ki aşkın da bir kokusu var. Var. Siner zaten çarşafa, yastığa siner insanın kokusu. Günlerce, bazen daha uzun süre çıkmaz oradan. Tabii. O arkadaşlar o çarşafları, pikeleri yıkamıyordur, değil mi?
Bence yıkamıyorlardır. Özellikle de yakınlarını kaybeden dostlarım da aynı şekilde. Yani insanın, aşkın bir kokusu var ama insanın da bir kokusu var. Allah rahmet eylesin, yakınlarını kaybettiklerinde o tişörtler, o çarşaflar vs.ler yıkanmıyor. Demek ki beyin o kokuyu hatırlıyor yani. Evet, çok doğru. Servin işi sağlam. Merhaba arkadaşım. Hoş geldin. Çocuklar sendeydi, torunlar sendeydi. Anneler günü bugün tabii. Yazmışsın, oradan okudum. Evet, yapmalarını söylüyorsun arkadaşların. Beğen yaparsanız mutlu oluruz dostlar ve abone olarak bizi izlerseniz mutlu oluruz. Seninle hayattan konuşmak çok güzel Arzu. Programda, yayınlarımızda biraz daha geniş yer verelim buna ya. Çok güzel. Olur. Sonra ama bak beni hep kınıyorlar. Birileri yazmış oraya, bu kadın demiş erkek düşmanı bilmem ne. Erkek düşmanı falan değilim. Bazı Değil ya. diyorum. Bazı Ya, değil. tipler, bazı kişiler. Arzu'yu tanısanız dünyanın en tatlı kadınlarından, en iyi arkadaşlarından biri kendisi. Yani düşmana bile düşman olmayan bir insanım ben. Hani düşmanlık derecesinde kötülük yapmış insana bile düşmanlık yapamam. Oraya düşman falan yazıyorlar. Yok, Canları yok. sağ olsun. Düşman değilim. Yok, yok, yok. Yok, yok. Arada bir görüyor gözüm yalnız. Normalde görmem. Alınma, alınma. Alınma. Eee, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in kokuları birbirlerine sinmiş midir acaba? Unutamıyorlar mıdır birbirlerini diye sormayacağım. Sormayacağım. Afra Saraçoğlu'na bu Poyraz Yosmaoğlu isimli bir zengin anne baba çocuğu, zengin aile çocuğu, sosyetede bir zamanlar bundan 20-30 sene evvel konuşulan bir aile oldu. Sonra ayrılmışlar, boşanmışlar annesi babası ve skandal bir ayrılık olmuş. Bülent Cankurt yazmış zamanında, bana küpürünü yolladılar. Adamcağız biraz üzmüş karısını filan. Her neyse, konumuz o değil de Poyraz Yosmaoğlu ile ilgili Mustafa'nın söylediklerinden bir saniyenizi rica ediyorum. Bir saniyenizi rica ediyorum. Eee, evet, şuraya bir bakayım arkadaşlar. Orada değil. Dün Onur Akay'la da konuştuk. Bugün de bana Poyraz Yosmaoğlu ile ilgili bazı bilgiler geldi. Onları da söyleyeceğim size arkadaşlar. Sen Poyraz Yosmaoğlu'yla biz seninle konuşmadık değil mi? Senle Hayır, hiç konuşmadık. sen Afra Saraçoğlu'nun bu Kopenhag'a birlikte gittiği Kopenhag'a, Evet, aşk iddiaları ortaya evet, atılan Poyraz Yosmaoğlu'yla aşk yaşadığı iddia ediliyor bir takım kaynaklar tarafından. Ama üzerine konuşmadık. Ben öyle bir şey olduğunu hiç düşünmüyorum. Afra'nın fanları bana çok yazmışlar 5 dakikadan ilk haber çıktığında hepsi deliler gibi, çıldırmış gibi bana mesaj attılar. Ben birkaçına tabii cevap verebildim. Böyle bir şey olmadığını düşündüm. Olmadığını da düşünüyorum. Çünkü hep grup halde geziyorlar. Arkadaş grubunun içerisindeki bir beyefendi o. İnsanların arkadaş grupları olur. Hem belki birbirlerini tanıyor olabilirler. Ama şu an elde ikisinin aşk yaşadığına dair herhangi bir bulgu ve bilgi yok. evet. Herhangi bir bilgi, bulgu yok diyorsun ve sence sadece arkadaşlar, öyle mi? Bence sadece arkadaşlık, dostluk, bir arkadaş grubu var. Şimdi bu kadar ünlüler herkesle görüşemiyorlar. Belirli başlı, oradan dedikodu çıkmayacak, iyi niyetine inandıkları çok kısıtlı bir arkadaş çevreleri var. Bu da o kısıtlı arkadaş çevresinin içerisinde yer alan bir beyefendi. Dolayısıyla oradan yine bir şey çıktı. Bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Hımm. Bir şey olduğunu düşünmüyorum. Evet. Şimdi, Mustafa Poyraz hakkında şöyle dedi yaptığımız yayında. Mustafa Ağdağ, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le en çok röportaj yapan muhabir. Poyraz hakkında, onunla Afra arasında kesinlikle hiçbir şey yok. Ancak gelecek ne getirecek bilmiyorum. Şimdiki ilişkileri arkadaş grubu içinde arkadaşlar. Eee, aşk diye bir şey yok. Kimse onları birlikte de görmedi zaten.
Kopenhag'da bir grup arkadaşlarıyla birlikteydiler. Konsere de öyle arkadaş grubuyla gittiler. Asla yalnız değillerdi diye, Mustafa söyledi ve, Poyraz'ın, yakıştırıldığını, Afra'yı, sevmeyenler tarafından, antiler tarafından, Mert'le Afra'nın birlikte olmasını istemeyenler tarafından, Mert Ramazan Demir'in de Afra'nın da düşmanları tarafından yakıştırıldığını söyledi. Ben Sen öyle aynı düşünmüyorum, biliyor musun? Bu çok şekilde. kuvvetli bir iddia. Bence benim fikrime göre şöyle, Evet, bu olayın mesela ikisinin sevgili gibi konuşulması haberi kime yaradı? Kime yaradıysa bu haberi o çıkartmıştır diye düşünüyorum ben. Anlatabildim mi? bazıları şöyle yazıyor, ben onu anlayamadım. Neden öyle diyorlar? Diyorlar ki bunu, bu Afra'ya yaradı. Afra Mert'e dönmek istiyor. Onun için bu haberi Afra'nın çevresine Afra kendisi çıkarttırdı diyorlar. Bunu neden böyle bir şey yapmış olsun ki Mert'e dönmek için? Ben Mert de onun tam tersini düşündüm. Afra'nın çıkarttığını asla düşünmedim. O grup içerisinden bu haber uçuruldu ki çok zor böyle haberlerin uçurulması ve hiç tanımadığımız bir isim çıktı karşımıza. Hiç adını sanını duymadığımız bir isim. Evet, evet. O zaman Poyraz soru için söyledim. işareti. Evet, bu tür, dedikoduları ilk yayan bir sayfa var. Şimdi, sevdiğim, takip ettiğim bir insan kendisi ama ismini söylememize gerek yok. Eee, Ona uçuruldu haber. Bütün dedikodular, doğru ya da yanlış, genellikle doğru dedikodular, doğru haberler o sayfadan çıkıyor. İlk ona ulaşıyor fotoğraflar filan, yakalama fotoğrafları filan. Bu haber de ona ulaştırıldı ilk. Ve 2 tane sayfa X hesabı, bu Poyraz Yosmaoğlu ile Afra arasındaki, sözüm ona münasebeti hemen paylaşmaya başladılar. İşte, Afra'nın uçak biletini, Türkiye Kopenhag gidiş dönüş uçak biletini o çocuğun aldığını, işte orada birlikte, olduklarını, beraber olduklarını filan falan Hiç gibi böyle. bence Afra Saraçoğlu bu topa girmez. Çünkü artık biliyorsun TC kimlikle alınıyor, mesaj gidiyor. Mesajın o çocuğun telefonuna gittiği çok kolay bulunabilir. O Bravo. işte biletini o aldı vesaire vesaire. Ben hiç inanmıyorum o kısma. Seninle aynı fikirdeyim. Güzel söyledin. Şimdi Poyraz Yosmaoğlu için, en son, konuşulan, sosyal medyada konuşulanlar, şimdi bana diyorlar ki bazıları, onların da antiler olduğunu tahmin ediyorum. "Ya," diyorlar, "sen 50 yıllık gazeteciyim diyorsun, doğrulatmadan sana gelen bilgileri anlatıyorsun." Anlatmayayım mı arkadaşlar? Yani bilin diye anlatıyorum. Duyun, bunlar da konuşuluyor sosyal medyada diye anlatılıyorum. Geleneksel gazetecilik günümüzde ne yazık ki çok tartışmalı durumda artık. Yani, bir haberin doğru olup olmadığını da teyit etmeden, eee, o haberle ilgili bana gelen böyle bilgiler var diye kamuoyuna anlatmanın da kamuoyunun yararına olduğunu düşünüyorum ben 50 yıldır bu işi yapan bir gazeteci olarak. Eskiden olsa haklısınız. Eskiden kağıt gazeteler üzerine yazıyorduk haberleri ve doğru olmadan bir haberi, yazmak yanlış bir şey oluyordu. Yanlıştı doğruluğunu teyit etmeden ama günümüzde öyle değil. Günümüzde öyle değil. Eee, Günümüzde arkasını, önünü, her türlüsünü, bilgilendirmek için, milyonları bilgilendirmek için söylemek, daha doğru diye düşünüyorum, gelişmelerin. Bunun doğru olup olmadığını benimle birlikte sen de araştırabilirsin ki bazen benim de önüme geçiyorsun sen. Benim yakalayamadığım bilgilere de haiz olabiliyorsun, yakalayabiliyorsun. Görüntüleri, videoları da bulabiliyorsun. Gazeteciden daha ileriye de gidebiliyorsun sen. Sokaktaki insan, evinde oturan insan, teyze, amca, benden 50 yıldır bu işi yapıyorum. 18 yaşındaki delikanlı ya da kız. Anlatabiliyor muyum? Onun için gelen bilgileri anlatmak, sizler için de iyi, eee, toplum için de genel olarak da iyi. Poyraz Yosmaoğlu için bir ayağı Londra'da diyorlar. Bakın teyit etmedim ama teyit etmeden paylaşmak istiyorum. Çok sık, İstanbul-Londra arasında uçtuğunu söylüyorlar. 15 günde bir yaklaşık ve baba parasıyla yaşadığını söylüyorlar. Ve bana 3 gündür
bazı kişiler ısrarla Afra Saraçoğlu'nun İngiltere vizesi için başvuruda bulunduğunu ve İngiltere vizesi beklediğini yazıyorlar, söylüyorlar. Ve Poyraz Yosmoğlu'nun Bebek'te oturduğunu, orada bir bekar evi tuttuğunu söylüyorlar. Afra Saraçoğlu da Bebek'in komşusu, biliyorsunuz. O da oralarda oturuyor. Muhabir arkadaşlar, çalışan gazeteci arkadaşlar zamanında Afra Saraçoğlu'nun evinin önünde çok beklediler. O civarlarda Poyraz Yosmoğlu'nun da evini gözetleyebilirler, bakabilirler, gidip takip edebilirler. Sadece Afra Saraçoğlu ile ilgili değil. Son günlerde ismi magazinde en çok geçen erkek şahıs olduğu için ne yapıyor bu adam, kimlerle münasebette, ortaya çıkarmak adına diyorum bunu. Hiç yoktu hayatımızda, ismini ezberledik, değil mi? İsmini ezberledik. Niye böyle? Çünkü Afra Saraçoğlu Kenan İmirzalıoğlu'yla 9-10 reytingli ATV gibi Türkiye'nin en büyük televizyon kanalında bir dizide başrolde oynuyor. Milyonlarca hayranı var. Her salı günü oynadığı diziyi 6-7 milyon, 8 milyon insan seyrediyor. Dolayısıyla önemli bir şahsiyet, ünlü ve onunla ilgisi olduğu söylenen bir çocuk, bir kişi ve soruyorlar bize her gün. Biz de gazeteci olarak işimizi yapıyoruz. O sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Yani ama sence peki şunu sorayım, hadi bağlayalım. Poyraz Yosmoğlu ismini daha çok duyar mıyız? Yoksa böyle biter mi bu konu? Bence daha çok duyarız. Çünkü artık baksana hepimiz öğrendik ve konuşuyoruz. Bundan sonra da Afra'yla ya da Afra haricinde herhangi biriyle yan yana geldiğinde Poyraz Yosmoğlu çekilecek, Poyraz Yosmoğlu yazılacak, haberleri çıkacak. Ama Afra'yla ama bir başkasıyla. Çünkü hayatımızda yoktu. Bir anda hayatımıza girdi. İsmini ezberledik. Bundan sonra da magazin gazetecileri, muhabirler gördükleri yerde çekeceklerdir. Nur topu gibi yeni bir magazin dünyasında ismimiz oldu. Arzucuğum iyi ki varsın. Renk Sen katıyorsun, de. yayınlarıma renk katıyorsun. İyi ki Teşekkür varsın. ederim. Dostlar, Teşekkür ederim. Arzu Altıntaş'ı 5 dakika magazin 5 dakika magazin isimli sayfasında takip edebilirsiniz. Hepimizden daha hızlı ve daha çok haber Estağfurullah. paylaşıyor ve özel haber paylaşıyor. Onu takip etmek hakikaten bir zevk, haberlerini okumak. Tavsiye Seni de ediyorum. öyle. Teşekkür ederiz. Tavsiye ediyorum sizlere. Video çekmeye de başladı. Videolar da çekiyor. Afra Funda Erkoç şu anda video bekliyor benden. Video takımın çok güzel olmuş. Tehdit ediyor beni. Şimdi benim birçok video çekmem lazım yayından çek, sonra. video çekince de çok daha güzel oluyor her şey. Peki Arzucuğum, çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere inşallah Ben tekrar. teşekkür ederim. İzleyen herkese teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun, sağ olun. Değerli dostlar, Arzu Altıntaş'la yaptığımız yayın burada sona erdi. Yarın ünlü astrolog İpek Hanım'la karşınızda olacağız. Canlı yayında saat 18'de yarınki gelişmeleri, en son gelişmeleri onunla konuşacağız. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.